Bugünkü videomun konusu için Joe Rogan isimli çok ünlü bir sunucunun programına konuk olan Mel Gibson'ın çok ilginç bir deneyim yaşamasını ve o deneyimi anlatmasından ilham aldığım bir video bu. The wall. And I was like, whoa, and I came back down. It freaked me out. And I was so freaked out. I went to a priest. I said, is this guy demonic or something? Because he's lifting me off the wall. Mel Gibson'ı tanıyorsunuzdur. Ünlü bir oyuncu kendisi ve yoğun sırt ağrıları yaşadığı bir dönemde Şangay'a gidiyor. Şangay'da bir üstadla tanışıyor ve bu üstad onun bel ağrılarını geçiriyor. Hatta vücudunda başka problemleri tespit ediyor ve ilerleyen tedavi aşamalarında ise ona hiç dokunmadan neredeyse 3 metre uzaklıktayken onun enerjisini yoğun bir şekilde hissettiğini ve yerden bile havalandığından bahsediyor. Peki bu eğitmen kim? Bu eğitmen benim çok dikkatimi çekti. Bu konulara ilgili misiniz bilmiyorum ama ben bu konuları çok seviyorum ve bu konuların henüz ispatlanamamasının sebebini ise olmamalarına bağlamıyorum. Henüz bu teknolojiye sahip değiliz ve bazı şeyleri şu anki teknolojimizle ölçemiyoruz ve kanıtlayamıyoruz. Buna bağlıyorum. Hemen konuma gireceğim ve size bu kişinin videolarını da göstereceğim. Bu eğitmenin adı John Cheng diye biri. Gerçek adı mı o bile belli değil. Onunla birçok röportaj yapılmak istenmiş. Röportajları başta hep reddetmiş. Daha sonra röportajları kabul ediyor. Videoları getireceğim karşınıza. Birazdan birlikte izleyeceğiz. Röportajlardan sonra, birkaç röportajdan sonra adam artık kesinlikle röportaj yapmak istemediğini belirtiyor. Ve o insanları yanından gönderiyor ve o adamdan artık haber alınamıyor. Ben biraz internette araştırdığım zaman adam hani öldü mü kaldı mı nedir diye baktığım zaman bu konuda da bir bilgi bulamadım açıkçası. Adam kendini kaybettirmiş. John Cheng, bu adam Mopai geleneğinin son temsilcisi olarak biliniyor. Böyle bir bilgi var. Mopai geleneği nedir? Endonezya kökenli bir Çin dövüş sanatı. Çin dövüş sanatı. Daha doğrusu çok böyle basit anlatımıyla vücudumuzda bulunan enerjileri doğru bir şekilde yönlendirerek bedeni kontrol etme ve o enerjilerin izlerini fiziksel olarak gösterme, sunma gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bazı kavramlardan bahsetmek istiyorum. Qi kavramı, Qi deniyor. Çin'de, Uzak Doğu'da Kai deniyor. Sanskritçe'de prana deniyor. Batı'da biyoenerji deniyor. Aslında bu hepsi aynı şey. Özet olarak aslında her insanda bulunan, evrende yaşadığımız evrende bulunan bir yaşam enerjisi. Yani bizim canlı olduğumuz için bizim vücudumuzda bulunan bir enerji akışı. Bu ustalar da benim anladığım kadarıyla bu enerji akışlarını doğru şekilde kullanabilen, onları doğru şekilde açığa çıkartabilen, manipüle eden, yönlendiren kişiler. Tabii ki bunlar böyle şak diye olmuyor, bir anda olmuyor. Yıllarca uzun eğitimler alıyorlar ve eğitimlerin aslında çoğu sır, herkese anlatmıyorlar. Bu John Cheng isimli eğitmen de aslında öğrencileri var. Çok az kişiye eğitim veriyor. Bazı gösterilerini dediğim gibi videolarda çekilmiş fakat videolarda paylaşılmasını istememiş aslında halka ve en sonunda paylaşıldığını öğrendiği için zaten artık röportaj veya işte bu tarz şeyleri kabul etmiyor ve adam kendini kapatıyor. 3 kavramdan bahsedeceğim dediğim biri Qi kavramıydı, ondan bahsettim. Diğeri ise Yin ve Yang kavramları. Yin ve Yang'ı zaten duymuşsunuzdur. Yin ve Yang aslında birbirine zıt gibi gözüken ama birbirini tamamlayan iki farklı enerji. Ama bunlar iç içe. Bir tanesi gece, bir tanesi gündüz, bir tanesi erkek, bir tanesi dişi, bir tanesi aktif enerji, bir tanesi pasif enerji. Şuraya da onun detaylarını yazacağım. Siz de öğrenin. Şimdi size adama ait bir video izleteceğim. Bu videoya beraber bakalım. Burada adamın tedavi tekniklerinden bir görüntü ve onu test etmek için gelen gazetecilerin ile yaptığı, onun kendini anlatmak için yaptığı ufak gösteriler. Burada bir kadın karnına dokunuyor ve karnındaki enerjiyi, elektriği hissedip hemen elini çekiyor mesela. Bir tanesi bu çok önemli bir video. Çünkü bu videodan sonra, bu videonun halkla paylaşılmasından sonra görünmek istemediğini söylüyor. Bu videoda John Cheng'e bir gazeteyi yırtıyor, yere bırakıyor, onu kameralar çekiyor
Ve elinin sadece enerjisiyle, yönlendirdiği vücudunun içindeki enerjiyle gazete kağıdını alev aldırıyor. Çok enteresan. Yani inanır mısınız, inanmaz mısınız? Bunda bir şey var mı, yok mu? İlerleyen aşamalarda onu test etmek için gelen insanlardan da bahsedeceğim. Burada adam resmen gazete kağıdını tutuşturdu. Adama röportajlarında, kısıtlı röportajlarında sorulduğu zaman bu yeteneğini şuna bağlıyor. Meditasyon, yıllar süren tabii ki meditasyon, nefes çalışmaları ve vücudundaki enerjiyi doğru yönlendirme. Tabii bunlar vücutta meridyen noktaları var. Vücudumuzun nasıl L hatları deniyor, hatta benim bu kanalın ilk videosudur, ilk amatör videomdur L hatları. Nasıl yeryüzünde enerji alanları varsa ve piramitlerdir, işte Göbekli Tepe'dir, başka en önemli mesela Antakya'nın da L hatları üzerinden geçtiği söylenir, Habibi Necar Camii'nin de. Enerji alanlarının üzerine yapılmışsa bu büyük muazzam yapılar, vücudumuzda da enerji hatları var. Hatta bunlar alternatif demiyoruz artık, fonksiyonel tıpta da kullanılan teknikler, vücudun meridyen noktaları. Yani vücuttaki enerji yoğunluğunun geçtiği noktalar, artık fonksiyonel tıpta tıp doktorlarının da, bilinçli olan tıp doktorlarının da kullandığı ve o noktalara gerek basınç uygulayarak oraya bölgeleri rahatlatmaları, gerek işte akupunktur iğneleriyle, bu adam da kullanıyor, fizik tedavide de kullanılan bir yöntem, kuru iğneleme yöntemi, o noktalara da atışlar yaparak kişinin atıyorum bir sırt ağrısını, bir migrenini, hatta ki felçli hastaların bile tabii sinir kesintisi olmamışsa iyileştirildiği görülüyor. Aslında tıpla da çok iç içe bu konular. Bu adam uzun yıllar boyunca meditasyonla ve bu noktaları bilerek, ki Uzak Doğu'da zaten o oranın çıkma doğma noktası zaten bu konuların, şifacılığın, bu farkındalığa, bu yeteneğe eriştiğinden bahsediyor. Ben de ufak bir deneyimimden bahsedeceğim. Tabii bu kadar değil, hani havalandım, uçtum, kaçtım değil de ben 2017 yılında bir yerde klinik pilates eğitimi veriyordum. Biz orada gelen üyelere, gelen kişilere üye diyoruz. Hep de böyle ilgiliydim. İşte spiritüel konulara, enerjilere ilgiliydim. Bir konuya çok ilgili olduğunuz zaman hep o konuyla alakalı insanlar çıkar zaten karşınıza. 2 tane üyem vardı. Bir tanesi öğretmendi. İlk böyle enerjiyi ellerimde o bana hissettirmişti. Reiki eğitimi almıştı. Sanıyorum ikinci seviyedeydi. Bir gün bu konuyu konuştuk falan, bana hissetmek ister misin dedi Reiki enerjisini. Reiki enerjisi de işte yaşam enerjisi, Qi dediğimiz. Şöyle ellerimi açmıştım, onun elleri üstteydi ve bana, gözlerimi kapatmıştım. Gerçekten de arada boşluk oluyor zaten, hani dokundurmuyor. Artık meditasyon gibi kendine odaklamıştı ve bana enerjiyi hissettirdi. Ve size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Benim rüyalarım böyle koyu renkli, gri, yani siyah beyazdı o zamana kadar. Çok ilginç ve bu çok az kişide varmış. Sizin rüyalarınız renkli mi yoksa siyah beyaz mı? Yorumlara yazın. Çok az kişideymiş bu. Ben o gün akşamında acayip renkli, çok güzel bir rüya gördüm. Böyle yemyeşil, işte etraf, göl. Tesadüf mü bilmiyorum. Yani bazı şeyleri ispatlayamıyorsunuz. Bazı şeyleri sadece hissetmeniz gerekiyor. Gerçekten. Bu ilk deneyimimdi. Daha sonra ikinci kişi, eşi tıp doktoruydu ve Reiki Master'dı, yani 3. seviyeydi. Ben Reiki 1'e beni uyumlayan kişi, uzakta işte konuştuk daha öncesinde eşiyle, tıp doktoru dediğim gibi kendisi. Ve ben işte bana çeşitli şeyler söylemişti. Uzanmıştım, anatomik pozisyon denen bir şey var, elleriniz açık. Uzanıyorsunuz. Öncesinde su içmemi söylemişti bana. Ve bir müzik telefonuma göndermişti. O müziği açtım, uzandım ve uzandığımı ona söyledim. Bu bilgiyi verdim. Bu kadar. Yani başka hiçbir şey bilmiyorum. Araştırmamıştım da. Ve 20 dakika bana alarm da kurdurmuştu. 20 dakika alarm kurdurmuştu. Alarm çalana kadar ben bu şekilde kaldım. Gözlerimi kapattım. Aslında biraz başta insan biraz tedirgin de oluyor. Yani ne olacak diye. Zaman geçti, hani geçti ve ben gözüm kapalıyken bir girdap gördüm. Ama şöyle bir şey, beyaz renkte gördüm, mor renkte gördüm, mor renk.
Ve bitince alarm çaldı, bitti ve ben bu kişiyle konuştum. Dedim ki ben böyle bir renk gördüm. Ben hareket eden daireler gördüm ama girdap şeklinde ve mor renk gördüm. Ben bundan bahsettiğim zaman adam hiç şaşırmadı ve evet, yani mor renk çok sıklıkla ilk Reiki'ye uyumlanırken görülen renk olduğunu söyledi. Ki taç çakranın rengi olduğunu söyledi. Ben şu an kadar bilgili değildim o zamanlar bu konularda. Daha sonradan o söyledikten sonra da araştırdım ve evet, deneyimlerde herkes ilk uyumlamada mor renk görüyormuş. Ve o girdap görmem de şöyle bir şey, biliyorsanız ki vücudumuzda da çakralar var. Çakralar, hani derler ya, kapalı çakra, açık çakra. O da kapalı çakra olamaz çünkü tıkalı, yani daha az çalışan olabilir. Kapalı olursa zaten hayatla bağ kapanmış oluyor. Onlar aslında girdap gibidir. Yani dışarıya doğru, vücudumuzun belli bölgelerinden dışarıya doğru açılan girdap şeklindeki enerji halkaları gibi düşünün. Yani böyle bir şey de yaşadım ve kendisi bana şifacılığa da uygun olduğunu söylemişti. Zaten sağlıkçıyım. Şimdi John Cheng'in son röportajında ve her şeyin John Cheng için iplerin koptuğu son noktada New York'taki Albert Einstein Üniversitesi'nden bir fizikçi, bir tıp doktoru ve işinde uzman birkaç kişi daha bu kişinin sahtekar olduğunu ispatlamak için kendilerine göre ve emin olarak onun yanına gidiyorlar ve ona çeşitli testler yapıyorlar. Bu videoları da görelim. Şimdi burada Dr. Roger isimli bir kişiye dokunuyor ve dokunduğu zaman o enerjiyi hissediyor. Burada da yine aynı şekilde karnına dokunup enerjiyi hissettiriyor ve adam elini çekiyor. Yani gerçekten onu hissediyor. Ekip çeşitli işte dedektörlerle Cheng'in üstünde bir metal var mı diye bakıyorlar. Enerjisini test ediyorlar burada gördüğünüz gibi. Enerjisine bakıyorlar o cihazla vücudunda bulunan. Ve bir elektrik vücudundaki elektriğin çi enerjisi olduğunu ispat ediyorlarmış bir şekilde. Dışarıda da bakıyorlar enerjisine. Yani her türlü adamın vücudunu kontrol ediyorlar. İşte burada şöyle bir şey de, bir ampul gibi, bir ampul ucu gibi bir şey bu ve onu yakabilecek mi diye bakıyorlar. Bir elini Cheng tutuyor, bir ucundan, diğer ucundan işte topraklayan başka bir kişi ve ampulü yakıyor kendi rengine göre, kırmızı renk, yani o verdiği enerjinin yoğunluğuna göre ampul yanıyor. Bunu da ispatlıyorlar. Buraya kadar her şey normal. Daha sonra Cheng'in eğitimlerinde de verdiği böyle bir videoda izlemiştim. Tahta bir masada tahta bir çubuğu masayı deliyor ve aşağıdan çıkartıyor. Üst kısmı formika olduğu için yapmıyormuş. Alttan onu çıkartıyor ve işte buraya bakın, burası çok önemli. Atınca yandaki bir kişinin geçiriyor ve onun alnına saplanıyor o çubuk. Bugünü bu şekilde tamamlıyorlar. Ertesi güne döndükleri zaman Cheng'i çok üzgün, çok mutsuz ve enerjisi düşük olarak buluyorlar. Ve Cheng şunu söylüyormuş. Gece uyuduğu zaman rüyasına ilk üstadlarından birinin geldiğini ve kan akıttığını, birine zarar verdiğini ve halka açık bir şekilde kendisini ispatlamak, hava atmak için bu gösterileri yaptığını ve bunun çok yanlış olduğunu söylemiş üstad ona ve bu sebeple artık kesinlikle röportaj vermek istemediğini ve o gelenlerin gitmesini istediğini söylüyor. Adamdan da bu günden sonra haber alınamadığı iddia ediliyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar doğru bir şekilde enerjilerini tanıyıp, vücuttaki enerjisini doğru dengeye getirip, ne bileyim işte cisimleri havalandırabilir mi? Bir hastalığı iyileştirebilir mi? Veya herhangi başka bir durumlar yapabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Benim fikrimi soracak olursanız benim fikrim evet, yapabilir. Ve ben bunu hani böyle çok şey olarak görmüyorum. Çok enteresan veya çok ütopik olarak görmüyorum. Biz vücudumuzu tanımıyoruz. Yani sadece etten kemikten ibaret değiliz. Vücudumuzun titreşim alanları var. Zaten atomun içerisinde de elektronlar titreşiyor. Bir frekans yayıyor. Ve biz bu frekansı, mesela hastalandığınız zaman daha düşük frekansta oluyorsunuz. İşte mutlu olduğunuz zaman daha yüksek frekansta oluyorsunuz. Bunların tabloları bile var.
Biz istediğimiz şeylerle doğru frekansa, doğru enerjiye geldiğimiz zaman hastalıkları da iyileştirebiliriz gibime geliyor. Yani insan olarak aslında güçlüyüz ama bu gücümüzün farkına varmayalım istiyorlar. İlaç sektörü biliyorsunuz ki şu an çok muazzam paraların döndüğü bir sektör. İstiyorlar ki insanlar hasta olsun, insanlar obez olsun ve insanlar daha çok alım yapsın, daha çok tüketici konumuna girsin. Bu tarz kadim bilgiler öğretildiği zaman insanlar hastalanmayacak, belki daha az hastalanacak. Kendi güçlerinin farkına varacaklar ve yönetecekleri bir toplum olmayacak. Çünkü insanlar kendi farkındalıklarına erişecekler, kendi enerjilerinin büyüklüğüne erişecekler. Ama bu zor bir şey. Bu çok zor bir şey. Ben de bir takım böyle kendi çapımda denemeler, çalışmalar yapıyorum. Hani enerjimi doğru kontrol edebilmek için, ama etrafımız o kadar negatifle dolu ki ve o kadar çok bizi özümüzden kopartan enerjilerle dolu ki gerçekten çok zor bu. Yani görünmeyen çok fazla enerji var. Görünmeyen enerji derken şundan bahsediyorum. Telefon sinyalleri, işte modemin yaydıkları, ya her şey, yani dışarıdaki baz istasyonları, zaten topraktan koptuk, kendi özümüzden koptuk. Yediğimiz besinlere kadar bu. İçindeki kimyasallar, epifiz bezi, istiyorsanız epifiz bezimizle alakalı bir videoda yaparım. Aslında söyleyecek çok şey var ama çok kopuk kopuk olmasın diye bu videoyu burada keseceğim. Kendi özümüze dönersek, enerjimizi yoğunlaştırırsak evet şifacı olabiliriz ve bu bence sadece bir kişiye ait bir yetenek veya küçük bir gruba ait bir yetenek değil. Aslında insan olduğumuz için bu hepimizde var ama hepimiz bunu yönlendirmeyi bilemeyiz. Bunu gerçekten de işinin ehli, işte üstad denilen kişiler bunu yapabilir veya onlardan eğitim alıp kendini doğru odaklayabilen, negatif enerjilere kendini kapatıp içerisindeki o gücü doğru şekilde ortaya çıkartabilen insanların yapacağı şeyler, ki böyle de olmalı, değerli olduğu için herkesin elinde olmamalı diye düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizlerin motivasyonuyla video yapmaya devam ediyorum. Unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.